Herkese merhaba, ben Sinem. Bugün size yeni yıldan önce aslında bir video çekip yeni yıl hedefleriyle ilgili bir şeyler anlatmak istedim. Hepimiz her sene olduğu gibi yeni yıla niyetlerle giriyoruz, listelerle giriyoruz, hedefler belirliyoruz ve sonra daha 1 Ocak itibariyle bunun stresini üzerimizde hissediyoruz. Ne hikmetse ocağın sonuna doğru ya da bazen hadi bilemediniz Şubat'ın ortalarında bu hedeflerin tamamen unutulmuş olduğunu görüyoruz. Genelde yıl sonuna kadar devam ettiremiyoruz. Çünkü aynı anda birçok şeye başlamaya çalışıyoruz ve günlük hayatın koşturmacası içinde bir de bunları adapte etmek bize çok ağır geliyor. Bunun için size bir tavsiyem olacak. Şimdi aşağı yukarı yeni yıla 52-53 gün var. Hadi diyelim ki 50 gün var. Bu videoyu ne zaman seyredersiniz bilmiyorum. Eğer 10 gün kala bu video karşınıza çıktıysa bile işe yarayacağına eminim. Çünkü siz yeni yıla 1-0 önde başlamış olacaksınız. 3 gün bile önceden başlamış olsanız. Şu anda aşağı yukarı 50 gün var diyelim. Hedeflerinizi şimdiden belirleyip, yani yeni yılı beklemeyip bunlar için küçük küçük pratikler yapmanızı önereceğim size. Bunları hayatınıza şimdiden ufak ufak almaya çalışarak böyle adapte etmeye çalışıp küçük egzersizler yapabilirsiniz. Mesela herkesin mutlaka kişisel hedefleri, kendi hayatının ekseninde başkalarından daha farklı olan hedefleri, hayalleri vardır. Ama ben size şimdi birkaç tane herkese uyabilecek olandan bahsedeceğim ki size fikir versin diye. Eğer bunlardan birini ya da birkaçını beğenirseniz kendi hedef listenize ekleyebilirsiniz. Bunlardan da feyz alabilirsiniz. Yani kendi listenize de bunları adapte edebilirsiniz. Örnek hedef listesi şöyle. 1. Beslenme. 2. Hareketliliği arttırma. 3. Sosyal medya kısıtlaması. 4. Daha fazla kitap okuma. 5. Gelişim alanı bulma. Bu listenin aslında herkese hitap edebileceğini düşünüyorum. Yani sanmıyorum ki bir kişi de mantık çerçevesinde kalksın ve desin ki yani yok sağlıklı beslenme bana göre değil ya da hareketlilik bana göre değil ya da hareketimi arttırmak istemiyorum ya da kendimi hiçbir şekilde geliştirmek istemiyorum ya da asla kitap evime girsin istemiyorum, kitap okumak istemiyorum ya da daha fazla sosyal medya kullanmak istiyorum. Neden azaltayım ki diyecek birisini düşünemiyorum. Bu gerçekten mantıksız olurdu. Tabii ki kendi kişisel hedefleriniz de olabilir. Ama isterseniz ya da aklınızda hiçbir şey yoksa bunlardan da başlayabilirsiniz. Ve gerçekten mükemmeliyetçiliğe kaçmadan daha küçük adımlarla ufak ufak yeni yıla kadar egzersizler yapabilirsiniz. Bu maddeleri, bu 5 maddeyi hayatınıza adapte edebilmek için. Ya da bunlardan seçeceğiniz birkaç tanesini belki. Örnek veriyorum. Diyelim ki sağlıklı beslenme. Şimdi sağlıklı beslenme dediğimiz zaman aklımıza gelen senaryo şu. Brokoliler, kuşkonmazlar, avokadolar havalarda uçuşuyor. Biz sadece ve sadece sağlıklı besleniyoruz. Yağsız yiyoruz, tuzsuz yiyoruz, gluten kullanmıyoruz vesaire. Ve bu bizi büyük bir baskı altına sokuyor. Çünkü çok adapte edilebilir değil şu anda bulunduğunuz noktaya göre. Ama diyelim ki siz zaten çok sağlıklı besleniyorsunuzdur. Zaten ulaşmak istediğiniz yere zaten çok yakınsınızdır. Evet, o zaman biraz daha koşulları sertleştirebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Herkesin başlangıç noktası farklı. Yani ben şuradan başlıyor olabilirim. Siz benden daha ileride zaten orada bir tık daha yol almış olabilirsiniz. Hedefin burada olduğunu düşünelim. İşte kimi buradan başlıyor, kimi buradan başlıyor, kimi buradan başlıyor. Hepimizin başlangıç noktası farklı. Bunu kabul edin. Dolayısıyla siz ve yanınızdaki herhangi birisi aynı hedefe doğru ilerlediğiniz zaman, mesela sağlıklı beslenmeye, aynı zaman dilimi içerisinde diyelim ki yeni yıla kadar aynı noktaya varamayabilirsiniz.
Yani siz işte 2 adım gittiniz, diyelim ki o da 2 adım gitti ama o sizden zaten daha önde başladı. O yüzden bunları çok fazla kafanıza takmayın. Direkt mükemmel bir sonuca ulaşmaya odaklanmayın. Şunu düşünün sadece. Sağlıklı beslenme adına bugün atabileceğim en küçük adım ne? En küçük. Diyelim ki paketli bir şey yiyeceksiniz, onu yemekten vazgeçmek. Ya da zaten paketli tüketmiyorsunuz ama işte diyelim ki salataya yağ koyacaksınız. Normalde koyduğunuzdan bir tık daha az koymak. Tuzunu birazcık daha azaltmak. Ekmeği yiyorsanız eğer bir dilim daha eksik yemek ya da zaten bir dilim yiyorsanız mesela onu 4'te 3'e düşürmek ya da yarım dilim yemek gibi. Küçük küçük ve bunu her gün tekrar ederek yeni yıla kadar böyle bir pratik yapabilirsiniz. Yeni yılda tekrar bulunduğunuz noktayı gözden geçirip hedefinizi tekrar bir değerlendirip yani mesela bir sene içerisinde bir sonraki yeni yıla kadar ne kadar ilerlemek istiyorum ya da 6 ay içerisinde ne kadar ilerlemek istiyorum bu hedefi belirleyip ona göre bir program çıkarabilirsiniz. Ama yeni yılda sıfırdan başlamamış olacaksınız. Yani bir adım önden başlamış olacaksınız. Çünkü yeni yıla kadar kaç gün boyunca tekrar ettiyseniz bunu pratik yapma şansınız olacak. Zaten bir deneyiminiz olacak. Kendinizi bir yoklamış olacaksınız. Mesela işte ekmeği azaltamadım ama mesela makarna yemeyi bıraktım diyeceksiniz. Yani kendinizi bir test etmiş olacaksınız. Herkesin başlangıç noktası farklı, unutmayın. Hareketliliğe gelelim, ikinci madde. Hareketlilikte de direkt olarak gidin spor salonuna yazılın ya da işte günde 1 saat egzersiz yapın ya da her gün yarım saat egzersiz yapın. Bu da mesela kulağa kolay gibi geliyor ama değil. Yani bir şeyi her gün 30 dakika boyunca yapabilmek, eğer böyle bir alışkanlığınız yoksa kolay olmayabilir. Çok daha küçük hedeflerle başlayabilirsiniz. Mesela her gün 5 dakika ile başlarsınız. Sonra baktınız bunu düzenli hale getirebildiniz, 7 dakikaya, sonra 10 dakikaya çıkarırsınız. Ya da işte şöyle bir çıkıp sokakta, sokağın başından sonuna bir yürümek gibi küçük rutinler oluşturabilirsiniz. Mesela her gün kahvaltıdan önce ya da kahvaltıdan sonra bir yürüyüp geleceğim. Ya da akşam yemeğinden sonra mutlaka 10 dakika yürüyeceğim. Çok küçük hedefler olursa sürdürülebilir olur. Şu yanılsamaya düşmeyin. Yeni yıl hedeflerinde zaten böyle yanlışlar yapıyoruz genelde. İşte her gün 45 dakika yürüyeceğim mesela. Ya da haftada 3-45 dakika yürüyeceğim. Bu genelde mümkün olmayabiliyor. Çünkü ilk önce bu alışkanlığı kazanmak lazım. Alışkanlığı kazanabilmek için de süreklilik gerekiyor. Yani bunu tekrar tekrar yapmak gerekiyor. Tekrar tekrar yapabilmek için ise çok küçük hedefler koymak gerekiyor. Çünkü bir gün 45 dakika yürüyorken ertesi gün canınız hiç istemeyebiliyor. Ve zihniniz size sürekli bahaneler buluyor. İşte bacağınız ağrıyor, başınız ağrıyor, zaten evde çamaşırlar oluyor vesaire vesaire. Ama 10 dakika gibi küçük bir hedef koyarsanız bunu görmezden gelmek, bunu atlamak daha zorlaşıyor. Sonraki hedefimiz ise sosyal medyayı azaltmak. Sosyal medyayı hepimiz ama hepimiz bence çok fazla kullanıyoruz. Gerçekten elimizdeki süper akıllı cihazların kölesiyiz. Teknoloji aslında bize hizmet etmesi gerekirken biz teknolojinin kölesi olmuş durumdayız. Ben de buna dahil. Ve gerçekten çaba sarf ediyorum. Bu benim de hedef listemde var. Her gün ama her gün bunun için gerçekten çaba sarf ediyorum. Sosyal medyayı daha az kullanmaya çalışıyorum. İşte zaman kısıtlaması koyuyorum. Bir mesajlara girip çıkıyorum. Mesela o sırada birkaç tane mesaj geldiğini gördüysem, o çok fazla biriktiği zaman da bu sefer altlarda kalıyor, göremiyorum. Mesela kendime şöyle bir kural koyuyorum. Atıyorum 3 tane mesaja bakacağım, çıkacağım. Başka gezinmeyeceğim. Çünkü böyle bir şeyler çıkıyor karşınıza. İşte ana sayfada çıkıyor, keşfette çıkıyor. Saçma saçma şeylere giriyorsunuz. Aslında niyetiniz o değildi ilk telefonu elinize aldığınızda. Kesinlikle bunu
azaltarak zamanımızı geri kazanabiliriz. Şu anda biz mahkum gibi yaşıyoruz ister istemez. Çünkü elimize yapışık o cihazlarla dolaşıyoruz. Düşünsenize, bakkala, yürüyüşe, oraya buraya, evin içinde, tuvalete gidiyoruz, yanımıza, yani hiç ayrılmadığımız bir cihaz var. Öyle bir şey ürettiler ki ve biz sürekli sayfaları kaydırarak aslında gezindiğimizi, zaman geçirdiğimizi, kafamızı dağıttığımızı vesaire düşünüyoruz ama aslında oradaki ürün biziz. Karşımıza sürekli bizim daha önce baktığımız, 3 saniyeden fazla orada göz temasında bulunduğumuz benzer haberleri ve ürünleri sürekli karşımıza çıkarıyor ve bir şeyler bize satmaya çalışıyor. Bu haber de olabilir, ürün de olabilir. Yani aslında oradaki ürün biziz. Bütün reklam şirketleri bizim gibi profillerin datalarını topluyor ve bunların üstünde çalışmalar yapıyorlar. Gelelim bir sonrakine, kitap okumak. Eğer çok kitap okuma alışkanlığınız yoksa mutlaka şöyle bir eksiğiniz vardır. Henüz karşınıza ilginizi çekecek bir tür çıkmamıştır. Yeterince buna zaman ayırmamışsınızdır, yeterince araştırmamışsınızdır. Farklı farklı türlerden ince, okuması kolay birkaç tane kitap alıp denemenizi öneririm. İşte polisiye roman mı olur, aşk romanı mı olur, kişisel gelişim mi olur, tarih mi olur, farklı farklı türlerden şiir mi olur? Mutlaka böyle çok incelerden alıp denemenizi öneririm ve hayata adapte etmenizi öneririm. Çok şey kazanacaksınız. Kaç yaşında olursanız olun. Yani ben bundan sonra okul mu okuyacağım ya da gelişsem ne olacak ya da unumu eleğimi asmışım diyenlerin bile nefes aldığınız sürece gelişmeye ihtiyacınız var ve hayata bakışınızı geliştirmeye ve genişletmeye ihtiyacınız var ve bunu yapabileceğiniz şey kimin nereye gittiği tatillerde onları izlemek değil, sosyal medya değil, kitaplar. Çünkü sizin o küçücük dünyanız var ya, yani hepimizin bu dört duvar arasında geçen küçücük dünyamız var ya, bunun dışına çıkmanızı sağlayan şey aslında kitaplar. Asla yaşayamayacağınız hayatların deneyimlerini bu kitaplardan öğrenebiliyorsunuz. Ve bu çok yaşanmışlık katıyor size. Siz daha yaşamadan. Düşünsenize, inanılmaz bir zenginlik. Mutlaka böyle küçük, çok küçük hedeflerle başlayın yine. Ne bileyim, ayda bir tane incecik bir kitap okumak gibi mesela. Hafta içi yapamıyorsanız çok yoğun olabilirsiniz. İşte çok geç saatlerde eve de dönüyor olabilirsiniz. Hafta sonundan hafta sonuna okursunuz. Ama mutlaka hayatınızda olsun. Yani bir tane sehpanızın üstünde okuduğunuz bir kitap olsun. Ve son madde, bir gelişim alanı bulmak. Yine yaşınızdan, mesleğinizden, konumunuzdan bağımsız olarak herkesin bir gelişim alanı var. Herkesin, yani hiç kimse yoktur ki ben gelişebileceğim kadar geliştim, artık daha ötesi yok. Çok saçma geliyor değil mi kulağa? Bu kariyerinizle ilgili olabilir, bambaşka bir alan olabilir. Kendinizi tanımak, işte içsel yolculuğunuzla ilgili olabilir ya da bir hobi edinmek olabilir. Ama mutlaka kendinizi geliştirecek başka bir alan bulun. Bu yine sizi zenginleştirecek. Mental olarak zenginleştirir, ruhsal olarak zenginleştirir. Belki yeni bir kariyer alanı aç. Yani mesela bir hobiyle başlarsınız, daha sonra bunu kariyere çevirebilirsiniz birkaç yıl sonra, belli mi olur? Ve bunu 50-60 yaşından sonra bile yapabilirsiniz. Mutlaka bir gelişim alanı bulun ve bununla ilgili ücretsiz sonsuz kaynak var. Yani YouTube müthiş bir kaynak. YouTube'dan ya da bloglardan, işte diğer web sitelerinden, işte Google'a yazdığınız zaman sizi yönlendiriyor zaten. Çok fazla kaynak bulabilirsiniz. Mutlaka kendinizi geliştirecek bir alan bulun.
Bu illa hobide olmak zorunda değil. Mesela kitap okumada daha derin okuma ve işte kitapları yorumlama olabilir. Ne bileyim resim yorumlama olabilir. Örgü nakış olabilir. Bir şeyi yapmak, bir takı yapmak ya da başka bir marangozluk olabilir. Dikiş dikmek olabilir ya da işte bir seramik yapıp ortaya çıkarmak olabilir. Her şey olabilir. Mutlaka kendinize bir gelişim alanı bulun. Bisiklete binmek de olabilir bu arada. Yani mesela hiç binmemişsinizdir ve içinizde ukde kalmıştır. Bu konuda bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Ya da reformer pilates, işte aletli pilates öğrenmek istiyorsunuzdur. Bu konuda bir şey yapabilirsiniz. Kendinizi mutlaka geliştirecek bir alan bulun. Benim 5 tane naçizane önerim böyle. Siz de kendi hedeflerinizi, aklınıza gelenleri ve bunların içinden böyle hangilerini adapte edebilirsiniz kendinize, size hangileri mantıklı geldi onları aşağı yazarsanız sevinirim. Özellikle yeni başka tavsiyeleriniz de varsa belki başkalarına da ilham olur. Yani akıllarına gelmeyecek bir şeyle orada karşılaşabilirler. O yüzden paylaşırsanız yorumlarda bu çok zenginleştiriyor. Bu arada son video, yani bundan önceki videoya gelen yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Hepsini okudum, zaten görmüşsünüzdür. Hepsine mutlaka bir etkileşimim oldu. Sizin bu yorumlarınız sayesinde ben de motive oluyorum. Ve şu an benim de bir sürü işim var. Karşımda şu an kameranın arkasında siz görmüyorsunuz ama orada bulaşıklarım bekliyor. Çamaşırlarım bekliyor. Yukarıda havalar inanılmaz ısındı ve bizim işte daha kalın kıyafetleri kaldırmamız gerekiyor. Onlar bekliyor. Ama ben bunların hiçbirini yapamayacağım. Çünkü bu video için bir zaman ayırdım ve ancak işte bu videoyu editleyip onlarla uğraşacak 1-2 saatim, belki 2 saatim bile yoktur. 1,5 saatim var. Ondan sonra da gideceğim, kızımı okuldan alacağım. Kızımı okuldan alıp kursa götüreceğim ve orada kursta bekleyeceğim vesaire gibi. Ve yani ben de burada bir gerçekten çaba gösteriyorum. Hem size dokunabilmek için hem burada aktif olabilmek için. Sizin de varlığınızı burada bana bildirmeniz, yani ben de buradayım demeniz ve yorumlarınızla katkıda bulunmanız benim için çok önemli. Başka hiçbir motivasyon kaynağım yok benim. Bir tercih yapmam gerekiyor ve ben bütün kendi kişisel işlerimi bırakıyorum ve bunu tercih ediyorum. Mesela bugün bunu tercih ettim. Burada olmaktan da çok mutluyum. Ama işte hayat seçimlerden ibaret. Siz de kendi listenizi bir gözden geçirin. Yine hayat seçimlerden ibaret, işte çok küçük küçük seçimlerle hayatınızı nasıl değiştirebilirsiniz? Ona bir bakın. Tekrar görüşmek üzere. Umarım faydalı olur. Hoşça kalın.